Merhaba arkadaşlar. Sizlerle daha önce bir anket çalışması yaptık ve anket çalışmasında erkek berisi çok istek geldi. Onun için bugünkü video çalışmamızda bir erkek berisi çalışacağız. İpim şöyle orta kalınlıktaki bir ip. Misinalı şişim 5 numara 40 santimlik misinalı şiş. Ben şöyle bir ön hazırlık yaptım. 2 ters 2 düz olarak lastiğimi ördüm. 96 ilmeğim var ve 2 ters 2 düz olarak da ördüm. Şöyle bir santim vereyim. Bu arada ankete katılan herkese çok teşekkür ediyorum. 15 santim kadar lastiğimi ördüm. Şimdi lastiğimizin burası ön düz kısmı. Şöyle katladığımız zaman içeri geleceği için şurada yine bir dönüş yapmamız lazım. Başladığım noktaya geldim. Buradaki bir düzümü örüyorum ve geri döneceğim. Şöyle lastik kısmını içeri doğru alıyorum ki şöyle düz yerimiz çevrilince dışarıda dursun. Şimdi düz ilmeğimizin birini örmüştük. Tabi bu tarafta ters oldu. Şimdi bunu boş alıyor. İpimi diğer tarafa atıyorum. Şu ilmeğimi boş alıyorum. Şimdi iki düzümü örmeye başlıyorum. Yine bu ilmeği boşa aldım örmeden. Yanındaki bir tersimi örüyorum. İpimi çeviriyorum. Şimdi iki düzümüz var, örüyorum. Aradaki iki ters. Bir, iki tersimi ördüm. Tekrar ipimi çeviriyorum. İki düzümü ördüm. Tekrar ipimi çeviriyorum. İki tersimi ördüm. Yani toplamda 2, 4, 6, 8, 10 ilmek örmüş oldum. Şurada iki tane çubuğumuz, bakın iki düz çubuğumuz devam edecek. Yandaki iki tane düz çubuğumuzun olduğu yer 6 tane ilmeğimiz, iki düz, iki ters, iki düz olan yere saç örgüsü yapacağız. Şimdi bu 6 ilmeğimi isterseniz şöyle yardımcı bir aparat alabilirsiniz. Ben iğne kullanıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi aldım. Şu aradaki iki tersimizin biri diğer ilmeğe katacağız düze. Bir tanesinde baştaki iki düz ilmeğe katacağız. 3 ilmeğimi iğneye aldım. Diğer 3 ilmeğimi şişime alıyorum. Bakın şu arkada iğnedekiler arka tarafta. 1, 2, 3. Şöyle çeviriyorum ve takıyorum. Şimdi bu aradaki tersler dahil hepsini düz öreceğiz. Buradaki 6 ilmeğimizi 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimizi düz ördük. Çeviriyorum. Aradaki 2 ilmek tersimiz var. Onu örüyorum. 2. Tekrar saç örgüsü yapacağız. Fakat saç örgüsü yaparken iki tanesi yan yana olacağı için yönlerine dikkat ederek, bakın soldaki üste gelmiş. Bu sefer sağdakini üste getireceğiz. Yani 1, 2, 3 ilmeği aldım. İğneyi bu sefer önde tutuyorum. 1, 2, 3 ilmeği geçirdim.
İlmekleri tekrar takıyorum. Altı ilmeği düz olarak örüyorum. Aradaki iki tersleri de düz yaptım. Bakın saç örgümüzün biri sağa doğru, biri sola doğru kıvrıldı. Şimdi iki tane düz çubuk olacak şekilde burada yine 10 ilmeğimizi örüyoruz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz ve 2 ters. Bakın 2, 4, 6, 8, 10 ilmek arada ördük. 2 tane düz çubuğumuz var. Tekrar saç örgüsü yapacağız. İlk yaptığımıza dikkat ederek şimdi 1, 2, 3 tane ilmeği aldım. İğnemi arkada tutuyorum. Yandaki 3 ilmeği şişime geçiriyorum. Daha sonra iğnedeki arkada şu anda. Sol şişime geçirdim. Tekrar diğer 3 ilmeğimi geçiriyorum. Ve düz örüyorum. Altı. Şimdi arada iki tersimiz var. 2 tane saç örgüsü yapıyoruz yan yana. Tekrar 6 ilmeği saç örgüsü yapacağız. Bu sefer bakın iğneye aldığım 3 ilmeği şöyle önde tutuyorum. Diğer 3 ilmeği geçirdim. Önce iğnedekileri takıyorum. Daha sonra da diğer 3 ilmeğimi ve düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 tane saç örgüsü yaptık. Şimdi arada 2 tane düz çubuğumuz olacak. Önce 2 tersimi örüyorum. 2 düzümü. Arada 2 saç örgüler arasındaki örnekte 10 tane ilmeğimiz var. Onları 2 düz ve 2 ters olarak örüyorum. Bakın şurası saç örgüsü. Yerimiz 2, 4, 6, 8, 10 ilmek ördüm. Tekrar saç örgüsü. Yine iğneyi alıyorum. 3 ilmeğimi aldım. Önce arkada tutuyorum. İğnedeki ilmeklerimi 3 ilmeğimi geçiriyorum. Ve bu 6 ilmeği düz örüyorum. Arada yine 10 ilmeğimizi 2 ters 2 düz olarak örüyorum.
2, 4, 6, 8, 10. Tekrar saç örgüsü yapıyoruz. Arkadaşlar şurada bir tane saç örgümüz olmuş. 2 tane yan yana olması lazım. Geri alıyorum. Evet, bir saç örgüsü. Şimdi yanına bir tane daha yapıyoruz. İğnemi aldım. 3 ilmeğimi alıyorum. İğnemi önde tutarak 3 ilmeği arkaya aldım. Önce iğnedeki ilmeklerimi takıyorum. Bazen böyle ekran karşısında yaparken dalıyorum, gidiyorum, kusura bakmayın. Bir ve ikinci saç örgümüz. 6 ilmeği düz örüyorum. Evet, iki tane saç örgümüz yan yana. Birinin kıvrımı sağa doğru, diğerininki sola doğru. Şimdi arada 10 ilmeğimizi örelim. 2 ters, 2 düz. 1, 2 ters, 2 düz ve 2 ters. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek ördük. Tekrar saç örgüsü yapacağız. Zaten bu da son saç örgümüz. İğneyi önce arkada tutuyorum. Altı tane düz olarak örüyorum. Saç örgümüzün arasındaki iki tersi örüyorum ve tekrar birinci saç örgümüzde iğnemiz arkada, ikincisinde ön tarafta. Şimdi bu 3 ilmeği takalım. Diğer 3 ilmeğimizi de takalım. Altı. Bakın döndüğümüz yere geldik. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Direkt geçiyorum. 2. 2 düzümü örüyorum. İkinci sıraya geldik yani. Düzleri düz, tersleri ters olarak bu sırayı böyle gideceğiz. Evet, saç örgüsü kısmına geldim. Bunları 6 ilmek olarak düz örüyorum. Altı. İpimi çeviriyorum. Aradaki iki tersimi örüyorum. Tekrar çeviriyorum. 6 ilmek saç örgümüz var. Tekrar çeviriyorum. 2 ters,
2 düz, aradaki 10 ilmeğimde 2 ters 2 düz olarak örüyorum. Şimdi bu saç örgüsünü 8 sırada bir burma yapacağım. Yani 8 sıra olana kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Tersleri ters, düzleri düz olarak 8 sıra öreceğiz. 7 sıra ördüm. 8. sıradayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu anda 8. sıradayım. Burma yapacağım. Şimdi daha örünce daha net belli oldu. Bakın şurada 2 tane saç örgümüz var. Arada 2 çubuğumuz var. Saç örgümüz yani 1, 2, 3, 4 tane örneğimiz var. Saç örgülü 4 tane örneğimiz var. Aralarda da 2'şer tane çubuk gidiyor. Şimdi tekrar başa geldik. Aradaki düzlerimi ve terslerimi örüyorum 10 ilmek. Yani şu ilk ip isterseniz oraya bir işaret koyun, isterseniz şu başladığınız yer belli. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düzüm ve 2 tane tersimi ördüm. Şimdi tekrar saç örgümüzü yapacağız. Üç ilmeği geçirdim. Sondaki 3 ilmeği sağ şişime aldım. Tekrar arkadan ilk 3 ilmeği alıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek düzümü ördüm. İpimi çeviriyorum. Saç örgüsünün arasındaki 2 tane tersi örüyorum. Tekrar saç örgüsü yapacağız. Bu sefer de iğnemiz önde olacak. 3 ilmeği aldım. Önde tutuyorum. Üç ilmeğimi geçirdim. Çeviriyorum. Takıyorum. Aynı ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Yani saç örgüler değişmiyor. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi ördüm. Tekrar aradaki 10 ilmeğimi ters ters düzü düz olarak devam ettireceğim. Evet, saç örgülerimiz böyle. Şimdi yine bir 7 sıra daha yapıp bir saç örgü burma daha yapacağız. Böyle devam edelim arkadaşlar. Örgümüzde şimdi 1, 2, 3. burmaya geldik. Şurası başlama yerimiz. Bunları örüyorum. Şimdi 7 sıra yaptık. 8. sırada burmamızı yapmıştık. Tekrar 7 sıra ördüm. Şimdi 8. sıradayım. Burma yapacağım. Ama aynı zamanda ilk baştaki yok ettiğimiz aradaki 2 tersi tekrar şu aradaki 2 ilmeği tekrar ters olarak öreceğim.
Şimdi 1, 2, 3 ilmeği aldım. Arkada tutuyorum. Diğer 3 ilmeği geçirdim. Önce saç örgümü yapıyorum. Takıyorum. Tekrar bunlar 2 ters ve 2 düze dönecek şekilde. Bu 6 ilmeğin önce 2 tanesini düz. İpimi çeviriyorum. Şu aradaki 2 ilmeği ters. İpi çeviriyorum. 2 ilmek düz. Şu saç örgümüzdeki 6 ilmek tekrar 2 düz, 2 ters ve 2 düz olarak kurduk. Şimdi diğer saç örgümüzü de yapalım. Ve aynı işlemi buna da uygulayacağız. 6 ilmeğin önce 2 tanesini düz, aradaki 2 ilmeği ters, ve kalan 2 ilmeği de düz. Yani saç örgülerimizde yine 2 düz, 2 ters ve 2 düz olarak kurduk. Böyle bütün bu sırayı aynı şekilde devam ediyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak. Yine bir 7 sıra daha öreceğiz. 8. sırada bu sefer yer değiştirerek burma işlemi yapacağız. Evet, saç örgülerin arasında 2 ters yaparak şöyle sayayım, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra ördük. Yani şu son saç örgüsünden sonra bütün ilmeklerimiz 2 ters ve 2 düz oldu. Şimdi 7 sıra ördük. Artık şu ikili saç örgülerini, ikili örnekleri şu araya yapacağız. Şu saç örgüsünün 2 düzünü alacağız ve sondaki 2 düzü alacağız. Şimdi başladığımız yerdeyiz. Şu ilkini dönüşte yapacağız. Onun için ikinciden başlıyoruz. Saç örgümüze 2 tersimi ördüm. Şu çubuğumuzun biriyle saç örgümüzden gelen 2 düz ilmeği, yani şu 6 ilmeği yapacağız. Bir tane bu tarafa geleceği için ikinci saç örgümüz. 3 ilmeği alıyorum. Bunu önde tutuyorduk, ikinciyi. Daha sonraki 3 ilmeğimi alıyorum. Ve bu 6 ilmeği saç örgüsü yapıp düz olarak örüyorum. Yani aradaki 2 tersi de düz öreceğim. İki, üç, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Şimdi saç örgülerimizin arasında 10 tane ilmek, 2 ters 2 düz vardı. 2 tersimi örüyorum. 2 düzümü örüyorum. İki ters, 2 düz ve 2 ters. Saç örgümüzün son 2 düz ilmeğine kadar geldik. Yani artık burada çubuklarımız devam edecek. Şimdi de şu ilk aşağıdan gelen ikili çubukla saç örgümüzden gelen 2 ilmek
olan yere yapacağız. Yani şu 6 ilmeği. 3 taneyi alıyorum. İlkinde 3 ilmeği arkada tutuyorduk. Şimdi 6 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Altı. Arada 2 tersimizi örüyoruz. İkinci saç örgümüzde alttan gelen saç örgümüzün 2 düzüyle alttan gelen düz çubuk olan 2 düzü yapıyoruz. Yani şu 6 ilmeği. Onda da 3 ilmeği önde tutuyorduk. Şurada ilmeğim. İki, üç. İpimi çeviriyorum ve arada 10 ilmek tersimi ve düzümü örüyorum. Evet, tekrar saç örgüsüne geldik. Bakın şöyle göstereyim. Şu alttan gelen saç örgülerimiz artık ayrıldı. Şu aradaki çubuklarımızda saç örgüleri yaptık yan yana. Yine böylece 1 2 3. burmaya kadar saç örgülerimizi her 8. sırada burarak devam ediyoruz. Evet, şu sıranın başladığımız yere geliyoruz. Burada saç örgümüzün bir tanesini yapmıştık. 2. Şu ikinci saç örgümüzdü. Şimdi şu aradaki çubukla sondaki saç örgümüzün sonundaki çubuğu yapıp iki saç örgümüz yan yana gelmiş olacak. Arkadaşlar bu örneğimiz öyle nasıl desem bir 10 göz küçülerek veya 5 göz ilave ederek büyümüyor. 16 ilmekten meydana geliyor örneğimiz. Yani büyütmek isteyenler 16 ilmek, küçültmek isteyenler 16 ilmek eksik yapacak. Evet, saç örgülerimizi de yan yana birleştirmiş olduk. İlk yaptığımız saç örgüye geldik. Yine 7 sıra örüp 8. sırada burma işlemlerini yapacağız. Şunu yapayım. Göstereceğim size. Şu arada 2 tane yan yana saç örgümüz vardı. Artık bunların arasından 2'şer tane ilmeğimiz düz olarak devam edecek. Şu aşağıdan gelen 2 ilmeklik düzlerimiz, çubuklarımız. Bu arada da yeniden saç örgüsü yapmış olduk.
Şöyle açarsam daha net belli olur. Böyle yine 3. burmaya kadar devam edelim. Şimdi ikinci örnekte de 1, 2, 3. burmayı yaptım. Son burmamı yaptım. Bir sonraki sıraya geldim. Şimdi aradaki 2 tersimi ördüm. Burada ilmek azaltması yapacağız. Bu 6 ilmeğimizi şöyle çift alıyorum. İkisini birden. İkisini birden. Ve ikisini birden. Saç örgümüzdeki 6 ilmeği 3'e indirdim. İpi çeviriyorum. Aradaki 2 tersi de ikisini birden alıyorum. Fakat şu 2 düzümü bozmuyorum. 2 düz. Terslerimi ikisini birden alıyorum, kesiyorum. Düzlerimi örüyorum. Ters gördüğüm 2 tane tersleri 1'e indiriyorum. Bu 6 ilmek saç örgülerinde 3'e indiriyorum. İkisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Ve şu ikisini birlikte alıyorum. Terslerimi kesiyorum. Saç örgülerimi çift çift alarak 3'e indiriyorum. Yine terslerimi kesiyorum. Aradaki düz ilmekleri normal örüyorum. Evet, sadece şu çubukların arasındaki tersleri ve saç örgülerindeki 6 ilmeği 3'e indirerek bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, şu son bir tersim kaldı. Şuradaki saç örgülerim kesiyorum. 1 2 3. Evet, sıramızın başına geldik. Saç örgülerimiz 3 tane, aradaki terslerimiz birer tane. Şimdi 2 sıra böyle hiçbir şey yapmadan saç örgüleri 3 ilmek olarak, aradaki tersleri bir ters, 2 düz. Bakın sayımız bayağı azaldı. Şimdi 2 sıra böyle gidelim, toplamasını yapalım. 2 sıra hiçbir şey yapmadan ördükten sonra, şimdi hatta ben bir kısmını yaptım. Bütün ilmeklerimizi doluyorum. Tersi de düzü de hepsini düz örüyorum. Doluyorum, örüyorum. Her ilmekte dolama yapıyorum. Bütün bir sırayı böyle bir örüyorum, bir doluyorum.
Evet, ilk doladığımız yere geldik. Şimdi artık şapkamız bitti. Şu ipimi şöyle büzecek kadar kesiyorum. İğneme geçirdim. Şimdi artık misinamızdaki ilmekleri toplayacağız. Şu doladıklarımızı bırakıyorum. Ana ilmeğimi aldım. Şu gördüğümüz ana ilmekleri alıyoruz. Doladıklarımızı bırakıyoruz. Yani şu ilmeklerimizi uzatmış oluyoruz. Şişimizdeki bütün ilmekleri alıyoruz. Doladıklarımızı bırakıyoruz. Evet, bütün ilmeklerimizi topladık. Şu ipimizin bir miktarını tutuyoruz. Bakın bütün ilmeklerimizi geçirmiş olduk. Şimdi şunu biraz tutarak diğer ipimizi çekiyoruz. Ve şuraya sıkı bir düğüm atacağız. Şapkamızın tepesini topladık. Şimdi şu ipleri içeri çekelim. Şu arada da bir sabitleyelim iplerimizi tekrar. Şu ilk başladığımız yerdeki ipimizi de saklayalım. Evet, şapkamız bitti arkadaşlar. Hatta örneğimiz şöyle belli olsun diye ben içine bir karton koyayım. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.